Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. İyiyiz. Teşekkür İyiyiz. ederiz. Siz? Yoğun bir tempo. Evet. Biraz öyle. Evet Mahsin, nasılsın? Her şey yolunda mı? İyiyim. Çok şükür Nilüfer her Hatun şey nasıl yolunda. Çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Harika. Memnunuz. Nasıl bir yıl geçti senin için Türkiye'de ve sette? Çok güzel bir yıl geçti. Yeni bir tecrübe, yeni bir işti benim için dönem işi. Ama çok sevdim. Çok farklı diğer işlerimden. Ama hem karakteri, Nilüfer Hatun'u da çok sevdim. Bizim dizi ortamımız da çok güzel. Atmosferi de çok güzel. O yüzden benim için çok özeldi. Zaten o dönemi yaşıyorsunuz siz sette. Tabii kesinlikle öyle. Girdiğimiz an bambaşka bir atmosfer, bambaşka bir şeydeyiz, zaman dilimindeyiz. O yüzden çok güzel. Okudun mu Nilüfer Hatun'u hiç? Tabii araştırdım biraz Nilüfer Hatun'u. Şeyi de, o dönemi de, Orhan dönemini de, Osmanlı dönemi genel olarak. Ama en çok tabii Nilüfer Hatun'u merak ettiğim için en çok da onun hakkında bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Tabii bizim yapımımız, senaristlerimiz de gönderdi bir karakter analizi vesaire. Onun üzerinden zaten gittim, çalıştım karakteri. Öyle de güzel de ilerledi bence. Çok güzel. Merakın var mıydı tarihe? Vardı bir merakım. O yüzden böyle hoşuma çok gitti ilk geldiğinde teklif. Ondan sonra yani şey de hani güzel, oynaması da aynı keyifli, çok böyle zevkli, farklı dediğim gibi diğer normal bir kişiye oynamaktan. At binme, kılıç kullanma, ok atma, bu konularda bir tecrüben, deneyimin var mıydı? Yoktu. Hepsini Burada öğrendin. tabii hepsini Ata da başta bilmiyordun. yok bilmiyordum, hatta korkuyordum. Aa, Tabii. Korkuyordum da yani ama söylemedim tabii ki başta. çok güzel. Hayır şey dediler işte eğer korkmuyorsan hiç sorun yok. Biz her şeyini halledebiliriz. Hani eğitim falan veriyoruz. Ben yok canım korkmuyorum. Yok çok seviyorum falan dedim ama aslında gerçekten korkuyordum. Sonra çok sevdim. Şu an yeni bir hobi edinmiş oldum ben şu an. O yüzden yani setim olmadığı zaman da Gidip biliyorsun. gidip biniyorum. Aa, ne çok güzel. hoşuma gidiyor. Peki ilk günkü mutlaka unutmamışsındır. İlk ata bindiğin gün. Anlatsana ne oldu? Çok stresliydi ilk binişlerimiz ve yani normal at binmek başka, sette at binmek başka çünkü bir sürü at var. Ve bir sürü oyuncu, çoğu oyuncu da hepimiz yeni bir proje olduğu için herkes yeni öğrendi ve herkes böyle tedirgin birbirine bakıyor. Atına falan bakıyor, işte dizgin sağlam mı, işte şöyle mi tutmam, işte ayaklarım doğru mu, pozisyonum doğru mu? Başta çünkü onlara daha çok böyle dikkat etmeye çalışıyorsun. İşte haydi bismillah deyince de böyle herkes tabii ki bir telaşla koşmaya başlıyor. Düşmüşlüğüm de var tabii, öyle düştüm de attan. Ama kontrollü düştüm, çok şükür bir şey olmadı. Böyle öğrendim bir şekilde. Güzel. Şu an iyi olduğumu düşünüyorum, ortalama yani iyi gidiyor bence. Hem ata binip hem kılıç sallayabiliyor musun aynı anda şu anda? Yapmadım. Denemedim, çok istiyordum denemek. Belki bir denerim. Benim bir kılıcım var çünkü evde. Çok güzel. Bir denerim belki çiftliğe gidip alıp ama o çok daha zordur diye tahmin ediyorum tabii canım. Yani. Ama bizi zaten başta eğitim döneminde bize tek elle kullanmayı, at binmeyi öğrettiler. Çünkü diğer elle işte kılıç olabilir, ne bileyim işte matara vesaire uzatabilirsin yanındaki oyuncuya. O yüzden hep tek elle öğrendim. O yüzden bir elim genelde boşta oluyor. Onunla tutabilirim kılıcı. Tutabilirim diye düşünüyorum. Harika. Evet Mahsin. Nasıl bir maceraydı? İlk önce seni herkes biliyor zaten ama sen Türk dizileri izleyerek bu yolculuğa başlamışsın galiba. Evet yani Türk dizilerini izleyerek Türkçeyi öğrendim. Sonra buraya geldim yüksek lisansımı yapmaya. Sonra menajerimle tanıştım Tümay Ozukur'la. Öyle eğitim almaya başladım. Ne kadar oldu geleli pardon? 2019'da geldim. 2019'a geldin. 6 yıl, Eylül'de. 7 yıl oldu. 7 yıl oldu aynen. Eylül'de 7 yıl olacak. Ama sanki çok uzun süredir Bizce burada de. yaşıyorum. Öyle gibi Biz gerçekten. bir Antep'e gezdik ya hani hiç alakası yok. Ben de o kadar yakın ilk kez oldum. Antep yolculuğu yaptık. Ya bizden birisi hani bilmesek gazeteci olmasam diyeceğim ki yani hayırdır ismin nereden geliyor diyeceğim falan. Genelde öyle diyorlar. Sen hani doğulu musun falan diyorlar bana. Ne anlamı var isminin? Türkçen çok iyi. Çok iyi, evet. Çok iyi. Teşekkür ederim. Çok şaşırdım yani. Hani, Ya sen de yeni değil mi? Ben- Bildiğin fas yani. Ya yeni... Doğma bir... Ne güzel ya. Vallahi Teşekkür ederim. Ondan sonra işte eğitim aldım oyunculuk. Sonra ben de bir günlük diziyle başladım. Esaret'le. 3 sezon
onu oynadım. Sonra hemen şey oldu. Kuruluş Orhan oldu. Çok da güzel oldu. Bu Esaret bence senin bir şansındı. Çünkü Kesinlikle, günlük dizinin kesinlikle. temposu ve günlük bu kadar alışman oyunculuğunu pekiştirmiştir. Ezberini, Türkçenin her şeyini Kesinlikle pekiştirmiştir. çok doğru. Çok doğru. Ben de öyle Bir de 3 düşünüyorum. sezon diyorsun. 3 sezon çok inanılmaz bir antrenman, oyunculuk. Hani her gün Evet. kamera karşısına geçmek, bir de dediğiniz gibi temposu çok hani inanılmaz. Günde benim bizim rekorumuz 30 ya da 32 sayfadır yani günde çektiğimiz. Her gün yani ortalama 20-25 sayfa ezber yapıyordum. Tabii ilk başlarken bu kadar düzgün değildi Türkçem. Ama işte ezber yapa yapa çok inanılmaz da gelişti benim ezber kabiliyetim. Şu an çok hızlı ezber yapabiliyorum. Güzel bir şey. O Çok yüzden kitap evet. okudun mu, çok mu dizi izledin? Çok dizi izledim, çok film izledim. Kitap Türkçem düzelince ve biraz daha hakim olunca okumaya başladım. Çünkü Yoksa okuduğunu evet, anlamak için. Anlamak için. Biraz sıkılıyordum başta. Bir denedim ama daha çok böyle olaylı olduğu için diziler ve filmler daha çok ilgimi çekiyordu. İşte müzik falan, bütün bunlar böyle. 2019'a gelene kadar Türkiye ile ilgili hiçbir şeyin var mıydı? Yani mesela istiyor muydun? Üniversiteye okuyacağım dedin mi? Oyunculuğu bir kere yoktu hayatında. Öyle değil Yoktu, mi? tabii yoktu. Ama şöyle, dizileri ben 2015-2016'da izlemeye başladım. Lise son. Son 2 lise senem. Çok izlemeye başlamıştım. Sonra üniversiteye geçtim. Ben medya iletişim okudum Fas'ta. Orada tesadüfen üniversitenin içinde 2 tane Türk kıza denk geliyorum. Böyle duyuyorum konuşurken, yanlarına gittim. İşte ben de Türkçe öğrenmek istiyorum. İşte şunu biliyorum, nasılsın biliyorum. İşte benim adım Mahsin falan. Bu kadardı çünkü Türkçem. Ondan sonra işte onlar beni orada bir eğitim enstitüye yönlendirdiler. Türkçe öğreten bir enstitü, Yunus Emre diye, hatta Türkiye'ye bağlı diye Evet, biliyorum. evet. Tabii. İşte orada ben birkaç seviye aldım. A1'i aldım, A2'yi aldım. Okudum yani. Yani güzel. kurallarını biliyorum Çok o yüzden. güzel. O güzel oldu. Sonra ben bir seviye tespit sınavına girmiştim. Çünkü çok kalıyordum sınıftakilere. Biraz fazla biliyorum onlara göre. Çok hoş durmuyordu, çok ukala duruyordu. Seviye tespit sınavına girince de galiba B2 seviyesini mi ne yapmıştım ve sınıf yoktu B2'nin. Hani tek başımaydım. O yüzden devam etmemiştim. Ama öğrendiğim için de biraz orada çevirmenlik yapmaya başladım. Yani aslında Türkiye ile ilişkim böyle başladı. Orada çevirmenlik yaparken ben üniversite fuarında çevirmenlik yapıyordum. Üniversitedeki kişilerle tanışıyorum. Ondan sonra mezun olunca da buradan bir üniversiteden iş teklifi alıyorum. Ben de zaten yüksek lisansımı devam etmek istediğim için kabul ediyorum, geliyorum. Hangi Yüksek üniversiteye lisans, gidiyorsun? Nişantaşı Üniversitesi. Çok güzel. Ne üzerine eğitim aldın? Medya iletişim okudum Fas'ta. Yüksek Burada burada. siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler. Çünkü başta amaç farklıydı. Gazeteci olmaktı galiba. Tabii. Vay, rakip olacaktı. İyi ki olmamış. Tabii. Sizin yerinizde ben olabilirdim diyormuşum. Haber sunuculuğu da yaptı zaten. Öyle ha? Haber sunuculuğu da Yaptım. yaptın. Evet. Fas'ta yaptım. Son stajyerdim. Staj yaptığım kanalda. En son o kadar çok istedim ki sürekli böyle girdim haberin sunulduğu yere ve sürekli böyle şeyler yaptım, işte testler falan çektim, gönderdim kanalın müdürümüze. En son tamam dedi sonra. Öyle sunmuştum ama çok güzel bir tecrübeydi ve hala da öyle bir amacım var. Hani haber sunmak olmasa Bekleriz. da teşekkür ederim. Buradan duyurulur Program kanalımızın sunma, evet. yöneticilerine. Çok isterim hala, çünkü gerçekten çok sevdiğim ve çok değerli bir meslektir. Anne Sizleri de babada tebrik ederim. ya da ailede gazeteci var mı? Ya da Yok, hiç yok. Memur, ikisi de memur. İlk bu alana kayan benim ailede. O yüzden çok başta bir çekindiler. Hani ben de olur onu mu söyleyecektim. diye. Evet. Önce biz seni gazeteci olacağım diye ülkeye gittin, üniversiteye gittin, çalıştın. Şimdi oyuncu çıktın. Tepki var mı? Tabii var. Babamda biraz var. Evet, babamda biraz var ama yaptıkça, işte güzel işleri gördükçe tabii ki gurur duyuyor o da. Tamam, güzel yapıyorsun galiba bu işi falan oluyor. O yüzden. Bir de biz seni Antep'te konuştuğumuzda şeyi hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Sen en sevdiğin dizi, ben de keşke burada oynasam, Muhteşem Yüzyıl'ı mı izlemiştin? Yok, Muhteşem Yüzyıl'ı Değil mi? Onu başka birisiyle karıştırdım o zaman. Olabilir. Böyle bir şey sanki hatırlıyorum. olabilir. Ama ben dönem dizisini Seni çok seviyordun izliyordum. zaten, onu konuştuk. Çok istiyordum. Ve Kuruluş Orhan'a geçmeden önce, yani
hiç mevzusu bir konusu bile geçmeden önce ben çıktığım her yerde bir dönem dizisinde oynamak istiyorum diyordum. Evet. Çok güzel. Sonra güzel bir manifest oldu. Aynen. Harika, harika. Tahmin eder miydin o dönem izlediğin dizilerin içinde olacağını? Yok hiç ve hala biraz şey geliyor, hala biraz tuhaf geliyor. O izlediğim oyuncularla birlikte oynamak tabii ki çok güzel bir his. Ama böyle bir vay be falan oluyorum ben de. Belki bunu söylemişimdir size. Olabilir. Ben belki de onu karıştırdım. Evet, olabilir. Şimdi Fas'ta senin dizilerini izleyip Türkçe öğrenenler var mı? Sana yazıyorlar mı? Vardır, yazıyorlar. Bana güzel mesajlar geliyor işte bizde işte hiç imkansız gibi gözüküyordu bize ama biz de artık hani öğreneceğiz ve geleceğiz ve deneyeceğiz gibi mesajlar alıyorum. Çok güzel. Güzel bir örnek olmak güzeldir. Hiç oyunculuk yapmam derken nasıl oldu? Biraz biraz zorladı beni menajerim sanki. Yani yapmam demiyordum da işte ben sunucuyum. Ben sunuculuk yapmak istiyordum. Hani bu bizim tavrımız vardır ya, gazeteci tavrı bence bu. Bütün gazetecilerde vardır. İşte ben gazeteciyim, ben hani şey yapacağım. Benim alanım başka, oyunculuk başka falan diyordum. Sonra ama çok fırsat geldi. Çok böyle işte hem menajerimle tanıştım. Çok destek oldu. İşte eğitim vesaire sundu çünkü kendi akademisi var. Bu kadar da fırsat gelince hani değerlendirmek lazım. Yoksa hani demek ki bir Allah'ın bir bildiği vardı da böyle şeyler sunuyor. Hani böyle şeylerle geliyor karşıma. İşaretler. Evet, işaretler. O yüzden ben de dedim ki değerlendireyim. Çok böyle şey yapmadım. Çok zorlamadım ben oyunculuğu. Böyle rahat rahat, yavaş yavaş da gidiyor bence şu an. Çok hızlı bir Bence gayet şeyde güzel ve değilim. iyi projelerle gidiyor. İnşallah yolun Güzel açık olsun. gidiyor. Çok teşekkür Bu şekilde ederim. devam etsin. Çok teşekkür ederim. Mert Yazıcıoğlu'yla nasıl uyumu yakaladınız mı? Yakaladık diye düşünüyorum. Siz izliyorsunuz, nasıl yakaladık mı? Yakaladınız. Güzel Çok mi? iyi yakaladınız. Evet. Ben Mert'i ekstra çok seviyorum zaten. Dizide de sizin inanılmaz derecede yani sen mesela böyle şimdi seninle konuşuyoruz ya, dizide bambaşkasın. Gerçekten sen yılların Evet. oyuncusu gibisin. Yani. Teşekkür ederim. Hayır çünkü Çok sağ olun. yani alakası yok. Yani Nilüfer Hatun'sun, bayağı Nilüfer Hatun'sun. Yani tanımıyorum ama gibi bayağı. Yani Mahisin değilsin yani. Orada başka bir oyuncusun yani. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel gidiyor yani. Mert'le bence de güzel bir uyum yakaladık. Sette de öyleyiz zaten. Güzel, tatlı bir oyuncu kadromuz var zaten. Evet herkes çok iyi. Herkes çok güzel. Çok fazla genç var. Evet. İşte Bennu ablamız falan var mesela. Hani onu da çok Tabii seviyoruz. Barış var. Tabii Barış abi kadro var. falan. Çok Burak güzel bir Sergen kadro. vardı bir Tabii, ara. tabii, Efsane tabii. isimler var yani. Çok güzeldi kadromuz ve hepimiz çok güzel anlaştık. Gerçekten Mert'in de dediği gibi bir aile gibi oluyor insan bir yerden sonra sette. Ekip olsun, hatta işte ilk geldiğimde Mert dedi sizin çok güzel bir ekibiniz varmış diye duydum dedi. Öyle, gerçekten çok güzel bir ekibimiz var. Güzeldi ama işte final kararı Evet. verdik maalesef. Hayırlısı böyleymiş demek. Ama en azından çok güzel bir sezon geçirdik biz beraber. Kesinlikle. Peki Fas'tayken Türkiye'yi dizi ya da film izlediğinde en beğendiğin karakterler, oyuncular kimler, kadın erkekte? Şu an çok zor bunu. Çok zor. Aklıma kimler ya Kıvanç Tatlıtuğ mesela, Beren Saat çünkü Aşk-ı Memnu'yu izledik. Ondan sonra başka kim? Ya ben çok bir de yaz dizisi izledim. Bütün işte bizim şu anki işte Demet Özdemir, Barış Arduç, bunların hepsini çok seviyordum Romantik aşk film. onlar bana daha çok, çünkü lise zamanımdı. Evet, daha çok tabii, dikkatimi değil mi? çekiyordu ve çok güzel bir yaz dizisi konsepti vardı o dönem. Aynen. Çok fazla yaz dizisi çıkıyordu. Hepsi de çok tatlıydı Çok ve fazla ilgi yaz çekiciydi. filmi de çıktı. Romantik komediler evet, çıktı. romantik komediler işte çıktı ve hepsi çok tatlıydı. Onları da seviyordum. Şu an başka bakıyorum. O zaman başka bakıyordum. Değil mi? Şu an başka bakıyorum. Ama çok bütün yani bence Türk oyuncuların oyunculuğu çok güzel ve çok değerli buluyorum. Yani bana çok inandırıcı geliyor. Zaten beni çeken de o oldu ki ben Türkçe öğrendim ve buraya geldim, sonra da oyuncu oldum. Hepsini de başarılı buluyorum gerçekten. Sektör olarak da çok başarılı buluyorum. Dizilerimiz işte dünyada Amerika ile Hollywood'la şu an kafa kafaya zaten. Tabii ki, evet. O yüzden de ben de
dünyada birçok ülkeye gittiğimde Türk dediğinde mutlaka bir Türk karakteri ya da Türkçe bir kelimeyle giriyorlar. Yani bu kasadaki ya markette kasadaki hanım da aynı şeyi yapıyor. Oteldeki resepsiyondaki çocuk da aynı tepki gösteriyor. Çok ilginç bir durumdayız. Eskiden bizim böyle gıpta yaptığımız şeyler şu anda bize yapınca böyle insan bir heyecanlanıyor. Benim Hollanda'da, Amsterdam'da taksiye bindiğinde Mısırlı birisi inanmadı benim Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıdığımı. Ve Kenan'ı ben aradım. Kenan'la görüştüğümde adam kaza yapıyordu. Sağa çekti. Çığlık çığlığa sağa çekti. Eşini aradı ve eşine diyor ki inanamazsın falan diye kadın bayıldı karşı tarafa. Çok ilginçti yani Mısırlı bir taksi. Hiç unutmuyorum onu. Yani o yüzden de bambaşka bir noktadayız. Yani şimdi bunu başka bir Hollywood starına falan yaptıklarında bizim Türkiye'de herkes heyecanlanır olurdu. Tabii evet. Hocam, ama aynı verici bir durumdayız. şeyler. Çok gurur verici bence de. Şimdi ikinizin de işleri yurt dışında yayınlanıyor. Evet. 40 ülkede Tabii. kuruluş yayınlanıyor. Evet öyle. Siz nasıl tepkiler alıyorsunuz yurt dışına çıktığınızda? Yani ben daha çok o tarafa gidemedim. Brezilya olsun, işte Amerika olsun vesaire. Daha oralardan çok izleniyorduk da işte ben dizisindeyken, günlük dizisindeyken güzel tepkiler alıyorum. Fas'a gittiğimde ben genelde bilmiyorum neden ama ben tanımıyorum. Normal mazim çok farklı geliyor insanlara. Çok zor tanıyorlar beni mesela. Yani daha önceki dizimde de aynı şekildeydi. Sen Hira'ydı benim karakterin adı. Bayağı böyle buradaki insanlardan bahsediyorum ve çok izleyen insanlardan bahsediyorum. İşte sen oyuncu olabilir misin falan diye böyle. Ama baktığımız zaman sonra çok izliyor çıkıyor yani o kişi. Ben her gün sizi izliyorum falan ama çok farklısınız aslında diyor bana. Kostümle alakalı falan olabilir mi? Olabilir. Normalde ama günlük kostümdü. Ondan şaşırıyorum ben. Bundan önceki dizi. Bundan Önceki önceki dizi. normal giyiniyordum ama demek ki ekranda farklı çıkıyorum. Gerçekte farklıyım. Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Ben biraz önce abartma. Ben seni daha önceki dizini izlemedim. Kuruluşta seni ilk izledim. Sen Nilüfer Hatun'da gerçekten çok farklısın. Farklıyım. Yani ben seni bilmesem ben de seni görsem sokakta tanımam yani. O yüzden de nasıl bilmiyorum oluyor ama öyle. Şimdi günlük dizini bilmiyorum tabii. Belki de öyle bir ayrı vibe'ım var. Olabilir, Ekrandaki evet. ışığın çok farklı. Normalde Bence çok farklı. öyle bir şeyim var. Çünkü galiba yani genelde işte tanıdıkları zaman da çok zor tanıyorlar. Güzel bir şey bence. Ve bence hiç kötü bir şey değil. Değil mi? Hayır. Bence de Hayır, güzel bir bazı şey. yerlerde işine yarayacak, bazı yerlerde de Evet, olacak. evet. Neyse karakterin adını söylediğinde pasaporttan geçer. Evet. Lazım olduğu zaman sen gözüne Kullanacağım. sokarsın. Evet. Bir de Nilüfer Hatun çok heybetli gözüküyor ya o kıyafetlerle. Seni görünce Çok Bağdaştıramıyor farklı. Şu an olabilirler. ben de izlerken ne kadar farklı çıkmışım diyebiliyorum kendimi. Gerçekten çok farklı o kıyafetle, başlık. Farklı yani. Ama çok güzel bir his. Yani. güzel ailen bir çok his. sık geliyor mu buraya? Hiç gelmediler. Evet. Vallahi hiç gelmediler. Niye Türkiye boykot mu ediyor? Hayır çok üşengeçler. Çok Yani ben genelde çalıştığım için sen çalışırken gelmeyelim diyorlar zaten. Hani kim gezdirecek ki bizi? Kimle oturacağız? Çünkü gerçekten hani yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve Türkçeleri yok, bilmiyorlar, ilk defa gelecekler. Benim olmam gerekiyor. Sonra benim işim bittiğimde ben işte tatil dönemine girdiğimde genelde bugüne kadar hep 1,5 ay, 2 ay oldu falan maksimum. O zaman da oluyorlar ama herkes seni görmek istiyor, sen gel. Hani biz zaten biz gelsek annem, babam, kardeşim gelir ama senin babaannen de görmek istiyor, halanların da görmek istiyor diye. Tam bizdeki gelenekler işte aynı. Evet, Bayramlarda siz tabii. gelin herkes görmek istiyor. Doğru söylüyorsun. Evet o yüzden ben git diyorum. Ben gittiğimde nedenini bilmiyorum ama en az 1,5 ay kalmam gerekiyor. Hani anca herkesi görüyorum. Evet. Anca herkesi görüyorum. O yüzden genelde ben gittim ama bakalım bu yaz belki bir gelecek gibiler. Bence de gelsinler. Herkes orada değil mi? Herkes orada evet. Herkes orada. En Buradan sevdiğin- giderken ne götürüyorsun oraya? Buradan giderken ne götürüyorum? Ya genelde bir tane bir liste hazırlıyorlar bana. Bayağı ben Mahmut Paşa'ya gidip oradan bir sürü Oo. alışveriş yapıyorum. Mahmut Paşa'yı da öğrenmiş. Tabii canım. Oraya gidiyorum işte çantalar olsun, bir şeyler olsun, kıyafetler olsun. Alıyorum zaten hazır listeyi. Kendim işte lokum alıyorum. Alabilirsem baklava alıyorum hani son anda. Öyle çay alıyorum. Çay bardaklarını aldım. Bu bardakları çok seviyorlar yine Türk dizilerinden görüp. Türk kahvesi alıyorum, cezve falan alıyorum.
Öyle şeyler Çok alıyorum. güzel. Evet. En sevdiğin yemek? Ne? Türkiye'de mi? Evet. Yaprak sarma. Etli. Etli. Adana usulü. Zeytinyağlı. Çok tatlı, harikasın. Sen yemek yapıyor musun? Yani yaparsam güzel yaparım ama çok benim hobim değildir yani mutfakta çok Fas zaman yemeği geçirmeyi. yapmasını biliyor musun? Yapsam yaparım ama yapmıyorum. Yapmıyorum. Hayır, mesela misafir geldiğinde Yapmıyorum. acaba diyorum bu da bizim Yapmadım ya Yapmadın. bugüne kadar maalesef. Arkadaşlarım da çok şikayetçidir benim yani evet o konuda. Ama hani çok malzemem de yok. Hani belirli bir şeyler baharatlar var. falan. Evet. Onlar da yok. O yüzden ben de onları bahane edip yapmıyorum. Üzdüler mi seni hiç Türkiye'de? Hiç. Yani bir şeyler olur yani genelde hani ufak tefek şeyler dışında hiç yabancılık çekmedim. Hiç yabancılık çekmedim. Hiç ben buralı değilmişim gibi kimse davranmadı bana. Çok güzel insanlara denk geldim. Bence şansım. Ama Bence sen şanslıyım zaten o konuda. genelde- Buralıyım desen de insanlar bunu şey yapmaz ki bu arada. Hani ben Türkçeni gördükten sonra buralı olmayışına Teşekkür şaşırdım. ederim. Bir de sen çok Teşekkür naif, ederim. çok şey bir insansın. İyi bir insansın. Sana zaten içinden insanı kötülük yapmak gelmez. Mümkün Yani değil. Teşekkür evimizin ederim. kızı gibisin yani. O yüzden Çok teşekkür ederim. bence ne iyi ettin de geldin bizdensin artık. Teşekkür ederim. Çay mı kahve mi? Ne tercih ediyoruz genelde? Kahve. Kahveci misiniz? Kahveciyiz. Kahve. Sette de böyle kahve. Bizi ayık tutsun ayakta. Evet tabii. o Size Size- çok güzel hediyelerimiz var. Evet. Şöyle veriyorum. Buyurun. Teşekkür Evet. ederiz. Şöyle buyurun. Ay ne güzel. Teşekkür ederiz. Bizi hatırlamanız Hem pratik dileğiyle hem de çok içerken güzel. İyi günlerde kullanın. Güzel Teşekkür günler, ederiz. teşekkür Çok ederim. sağ Çok sağ olun. olun. Çok incesiniz. İçtikçe siz hatırlayın. İçtikçe Evet, bizi içtikçe hatırlayın lütfen. hatırlayacağız. Kahvenizi içerken, çayınızı içerken bizi hatırlayın. Evet. Önümüzdeki yıl yolunuz açık olsun. İnşallah. Reytinginiz bol olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Niyetinizle geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Biz Çok teşekkür keyifliydi sizinle ederiz. sohbet etmek. Teşekkür ederim. Evet. Biz teşekkür Çok sağ olun. ederiz çağırdığınız için. Çok keyifliydi. Çok teşekkürler.